Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz derecede kolay, pratik, hayatınızı kolaylaştıracak bir tarifle geldim. Bir hamur, iki tarif. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına bir paket yaş maya, dilerseniz bir paket instant maya da kullanabilirsiniz. Aktifleştirip kullanırsanız sizin için daha rahat olur. 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 bardak ılık su, 2 bardak ılık sütü ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. 1 bardak sıvı yağ ekliyorum. 2 adet yumurta akı ekledim. Sarılarını üzeri için ayırdım. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 3-4 bardak kadar un ekledim. 1 yemek kaşığı tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş karıştırmaya başlıyorum. İlk etapta spatula yardımı ile karıştırıyorum. Yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 10 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı un miktarı değişebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumuzun oldukça yumuşak, kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. Spatulayı çıkartıyorum. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Çok fazla un eklemesi yapmamak için dilerseniz bu aşamada 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküp yoğurmaya devam edebilirsiniz. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam, yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Oldukça yumuşak fakat ele çok yapışmayan bir hamur oldu. Güzelce yoğurdum. Üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamuru 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıp şöyle bir toparladım. Tezgaha çok az sıvı yağ döküp hamuru tezgaha alıyorum. Cevizden biraz daha büyük, mandalina büyüklüğünde bezeler kopartıp yuvarlıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam, yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Göz kararı mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıp beze yapıyorum. İlk etapta pizza yapacağız. Küçük pizza poğaça yapıyorum. İlerleyen dakikalarda bir de köfteli poğaça yapacağız. İnanılmaz lezzetli oluyor. Pamuk gibi oluyor. Bezeleri yaptıktan sonra eğer vaktiniz varsa bir 15-20 dakika kadar dinlendirirseniz daha rahat bir şekilde şekilleniyor ve çok lezzetli oluyor. Bezeleri hazırladım. 10 dakika kadar dinlendirdim. Bezeleri yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum.
Bir bardak yardımıyla ortasını biraz açıyorum. Bunun için bir poşetten destek alıyorum. Bu işlemi yaptığınız zaman hamurla bardak birbirine yapışmıyor. Çok kolay bir şekilde şekilleniyor. Bardakla bastırdıktan sonra elinizle çok az düzeltebilirsiniz. İç harcını hazırladım. Pizza malzemelerinden dilediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Ben dibi için sos hazırlamadım. Dilerseniz ketçabın içerisine biraz kekik karıştırıp kullanabilirsiniz. Ben direkt pizza malzemelerini yerleştiriyorum. Pizza malzemelerini koyduktan sonra kenar kısımlarına yumurta sarısını sürüyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Mini poğaça pizzaları fırına sürüyorum. Bu arada diğer tarifimize geçelim. Aynı şekilde bezeleri biraz daha küçük tuttum. 15-20 dakika kadar dinlendirdim. Bu tarifi isterseniz peynirli olarak da yapabilirsiniz. Ben köfteli hazırladım. Köfte harcının içerisine dilediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Ben yine videonun altındaki açıklama kısmına tam not olarak ekleyeceğim. Hepsini hazırladıktan sonra bir 5 dakika kadar tepsi mayası yapabilirsiniz. Kenar kısımlarına yumurta sarısı ve süt karışımı sürüyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Pizzalarım fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde kızardı. Çocukların beslenmesine kahvaltıya hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tarif. Köfteli poğaçam da fırından çıktı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.